Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Malik Efendimizin İspanya'dan geri dönüşündeyiz. Kudüs'e doğru ulaşırken Sasanilerin önceden aldıkları bazı tedbirler var. Konu tedbirlerinde ötesinde. Milattan sonra yine 273 tarihindeyiz ancak Sasanilerin aldığı istihbarat oldukça önemli çünkü Hz. Malik'in hem İtalya'da hem İspanya'da hem de ardından bugünkü Cebel Tarık olarak andığımız bölgede yani Batı Afrika topraklarında gerçekleştirdiği ticari ve stratejik hamleler Sasanileri oldukça düşündürüyor. Çünkü Sasanilerin Araplarla olan ilişkileri özellikle Hz. Malik'in amca çocuklarıyla beraber yürüttükleri ticaret ve diğer pek çok konu Araplarla olan ilişkinin kendi istedikleri minvalde yürüdüğüne dair bir düşünceye sahipti. Ancak şimdi durum değişiyor. Dolayısıyla değişen şeyleri sahiplenmiş olan Hz. Malik'in önünün kesilmesi Sasaniler için çok daha önem arz etmeye başlıyor. Bunu gerçekleştirebilmek Sasaniler için zor değil. Çünkü Avrupa işlerine kadar uzanan istihbarat güçleriyle beraber toplumu bir anda teyakkuza getirip aniden paralı askerler oluşturup hızlı tedbirler alabiliyorlar ki Romalıları da en çok yoran unsurların başında bu geliyor. Roma'da gerçekleşen askeri birim yapılanmasının dışında halkın ya da bölge insanlarının desteği Sasaniler kadar kuvvetli değil. Romalıların özellikle istihbarat alanında güçlenme tarihi ise ancak milattan sonra 350'li yılların ardından görebiliyoruz. Bunun da temelinde Sasaniler var. Şu meşhur Acem oyunu beyanatıyla aklınızda kalabilir bu durum. Batı'nın sonradan öğrendiği, doğudan öğrendiği bir mesele. Şarkurnazlığı olarak adlandırılsa da kimi zaman oryantalistlerce hakikat işin özünde bir istihbarat düşüncesi var. Tehlikelere karşı değil önlem alma mahiyetinde genellikle bu çağlarda. Hz. Malik Efendimiz Kudüs'e gelirken Sasaniler işte bahsettiğimiz bu düşünceler çerçevesinde Beni İsrail arasından bazı isimleri satın alıyorlar. İşlerinde Sasanilerden bir grupta var. Hedefleri Hz. Malik Kudüs'e indikten sonra kendisine bir suikast düzenleyerek hayatına son vermek ve böylelikle onun Mekke ve Hicaz bölgesindeki etkinliğini ortadan kaldırıp Hicaz bölgesinin Roma ile ortaklaşa bir hareket yapmasını engelleyerek tamamen Sasani etkisi altında devam etmesini sağlamak. Ancak Hz. Malik Efendimizin üzerinde bildiğimiz gibi Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın nuru var. Bu nur onun özellikle bir korunmasına vesile oluyor. Hz. Malik Efendimiz gemiden iner inmez yanına yaşlıca bir adam yanaşıp onun koluna sarılıyor. "Ya Malik, bana yardım etmelisin, hemen bize gitmeliyiz," diyor. Hz. Malik ise kendisine yanaşan özellikle yaşlı insanlara karşı tabiri caizse çok ciddi anlamda bir zaafı var. Öyle tabir edebiliriz bunu bugünün tabiriyle yine. Hakikat yardım etme düşüncesi. Yaşlı bir adamın kendisinden yardım istemesi Hz. Malik Efendimiz için oldukça önemli. Beraberindekilere bekleyin dese de onlar da yavaşça takip etmekteler kendisini. "Ben geleceğim," diyerek ilerliyor. Hemen iki sokak arkasındaki bir dükkanın içerisine sokarken köşe başında patlayıveriyor mesele. Zira suikast için sokağı takip etmek üzere gelen kalabalık Hz. Malik'in arkasından gelen iki oğlu ve tanıdıklar tarafından keşfediliyor. Bu keşmekeş arasında ciddi bir çatışma çıkıyor. Hz. Malik ise dükkanın içinde olan bitenden habersiz. Çünkü yaşlı adam onu bir anda söze, kelama boğuveriyor. İsteklerinden filan bahsediyor. Yaşlılığını gündem ediyor. Bu arada Hz. Malik tamamen yaşlı adama odaklandığı için dışarıda gerçekleşen bu çatışmadan habersiz. Bir müddet sonra çığlıklar gittikçe artmaya başlıyor ve Hz. Malik dükkanın dışına başını bir uzatıyor ki yerde iki oğlunun yattığını görüyor.
Gerçekleşen saldırıda Hz. Mali'ye suikast düzenlendiği net bir şekilde görülen 4 kişi yakalanmış. Bir tanesi ağır yaralı, diğerleri kaybolmuşlar. Yani bir hengameye getirip arada sanki bir kavga varmışçasına yaparak zaten Hz. Mali'yi öldürmeye niyet etmiş olanlar bu yaşlı adamın Hz. Mali'yi önden çekmesiyle beraber bir anda ortada bir kalabalık olarak kalınca Arap topluluğunun size de ne oluyor, hayırdır, bir şey mi var demesiyle bu çatışmanın bir anda beklenmedik bir anda gerçekleşmesine vesile oluyor. Ama bu vesilenin sonucu oldukça üzücü. Hz. Malik 2 tane evladının başına gittiğinde ise onlar son nefeslerini vermek üzerine ciddi birer darbe almışlar. Diğer 3 kişiye yetişen Romalı askerler bir anda bastırıveriyorlar ve onları tutukluyorlar. Şimdi mahkeme zamanı. Evet, Hz. Malik Efendimizin 2 evladı bu vefatın ardından Hz. Meryem anamıza ait olduğu bilinen bölgedeki evin arkasına defnediliyor. 2 evlat hala orada. Bugün bir evin altında yer alıyorlar. Bölge valisi bu durumun çok basit olmadığını görüyor. Çünkü işin içinde Sasaniler ve Roma'ya karşı bir hareket var. Roma'nın da eline bir fırsat geçmiş. Sasanilerin kendi topraklarında gerçekleştiği bu operasyonu elbette karşılıksız bırakmayacaklar. Bir diğer taraftan Hz. Malik Efendimiz'i koruyup kolladıklarını beyan ederek Arap dünyası ile Roma arasındaki ilişkiyi daha da netleştirmiş olacaklar. Bu durum karşısında Roma bölge valisi Hz. Mali'yi özel bir güvenlik çatısı altına alıyor ve kendi evinde ağırlıyor. Kendi sarayında diye tabir edelim. Ve bu süreç boyunca geliştirilen soruşturma toplamda 75 kişiye kadar ulaştırılıyor. Yani Hz. Malik Efendimizin suikasti ve suikastinden sonra yapılacak kaçırma işlemleri vesaire gibi durumlar için toplamda 75 kişilik bir ağ kurulmuş. Bunlardan 5 tanesi en çok gizlenen tarafta olmakla beraber Sasanili generallerin sevdiği isimlerden olduğu da soruşturma boyunca çıkınca Romalıların eline beklenmedik büyük bir fırsat geçmiş oluyor. Dolayısıyla mahkeme açılıyor. Mahkemede bu 75 kişinin idamı isteniyor kamu tarafından. Yani Roma'nın bölge valisi bu 75 kişinin tamamının idam edilmesi gerektiğini arzuluyor. Roma hukuk sistemi bu anlamda ve bu çağlarda böyle bir durumda bölge valisinin isteklerini reddedecek konumda değil. Yani gerçekten idamları isteniyorsa bu adamlar idam edilir. Ancak son söz istiyor Hz. Malik. Bütün topluluk bu idam için teşekkür edeceğini beklemekteyken o şöyle sözleniyor. Lütfen bu kararınızdan vazgeçin. Roma hukuk sisteminin başındakiler işte tam da bu anlamda susa kalıyorlar. Roma hukuk sistemi kilitleniyor. Çünkü bir adamın öldürülmesi için harekete geçmiş olan hem bir devlet hem de bu devletin el altından kurguladığı 75 kişinin idamı, suikaste tabi olan kişi hele ki 2 evladını kaybetmişken durun diyor. İdam etmeyin. Roma hukuk sistemi bu anda duruyor. Roma valisi Hz. Malik'le özel bir görüşme yapıyor. Görüşmede bunların idamlarını neden istemediğini yoksa Sasanilerden korktuğunu mu söylediğinde Hz. Malik hayır, bugüne kadar hayatım boyunca ne ben ne atalarım ne de neslim hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden korkmayız. Burada asıl olan gerçek adalet. Bu insanlar paraya kanmışlar. Onların kandırıldıklarını onlara öğretmemiz gerekiyor diyor. Dönemin şeriatı tabii ki bozuk bir şeriat. Bu noktada Hz. Malik'in bu söylemi tam da stratejik bir hareket. Bir yandan da gönül genişliği. 2 evladını kaybetmişken ardında duran koskoca bir Arap dünyasını Sasanilere düşman etmemek uğrunda kendinden yine feragat eden tarafta olmak. Gerçek ve kocaman bir yürekten bahsetmiş oluyoruz bu manada. Roma hukuk sistemi bu noktada sorgulamaya başlıyor. Nasıl yapacağız peki? Çünkü ortada bir suç, suçlular ve mağdur ve öldürülmüş 2 tane masum var. Bunun karşılığında Hz. Malik Efendimiz durumun fidye ile çözülebileceğini beyan ediyor. İşte bu Roma hukuk sistemine bugünkü tarihlerle ifade etmek gerekirse kefaret anlayışı olarak geçiyor.
Sonrasında İslam hukukunda da belli çerçevelerde göreceğiz bu hukuku. İşte bu hukukun başlatıldığı yer Hz. Malik Efendimiz oluyor. Bu yakın tarih için söylemek gerekirse. Böylece Roma hukukunda bağlayıcı unsurların fidye ile salınması ilkesi ilk defa tarihte devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla Roma hukukuna Arap dünyasından katkılar sadece bununla sınırlı değil elbette ama bir hukukçunun buradan başlaması mümkün. Efendim bu 75 kişi karşılığında bir fidye alınacak ama fidyeyi kim verecek? Bu 75 kişi sonuçta fakir insanlar. Duruma bir şekilde ve yine el altından yine resmiyete dökülmemesi için Sasanilerin bölgedeki konuşlandırdığı istihbarat alanında çalışan ancak büyük bir taciri geliyor. Aynı zamanda büyük bir tacir. Büyük parayı veriyor. Sasani hükümdarlığında ise büyük rezalet konuşuluyor. Hz. Malik'in gerçekten adına, lakabına yakışır bir şekilde, yaraşır bir şekilde bu mülkiyet idaresi hem Roma hem Sasani tarafından Arapların çok kolay lokma olmadıkları izleniminin altını net bir şekilde çiziyor. Ve bütün bu çizgiler artık Arap dünyasının dünya tarihinde en etkin dönemine doğru yürümemize vesile olacak. Bütün bunlar olurken Sasanilerin içerisinde ise yükselen yeni bir din var. Sasanilerin de bozunumundan bahsedeceğiz bu hakikat doğrultusunda. Dünya tarihini etkilemiş sahte bir peygamber döneminden bahsedeceğiz yarın Allah nasip ederse. Yarın tekrardan görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.